Sevgili anne, hamileliğinin 9. haftasındasın. Gebelikte 9. haftada yeni gelişmeler neler diye merak ediyorsun. Farkındayım. Bakalım 9 haftalık gebelikte seni ve bebeğini neler bekliyor? Şimdi videoya geçelim. Merhaba sevgili anne adayları. Konuya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çoğu zaman hazırladığım içerikleri beğenerek izleyip bilgileniyorsunuz. Ama bu beğeni kalplerde gizli kalıyor. Biraz sonra anlatacağım konuyu da beğeneceğinizi biliyorum. O yüzden şimdi videoyu durdurup bir saniyenizi bile almayacak olan beğen butonuna bastıktan sonra devam edin lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hamileliğin 9. haftasında bebeğinizin boyu 22 ila 25 mm. Bir kiraz boyutundadır. Ağırlığı yaklaşık 2,5-3 gramdır. Bebeğiniz karnınızda gram gram büyümeye devam ediyor. Şimdiye kadar embriyo olarak gelişimini sürdüren bebeğinizin fetüs olmasına sadece bir hafta kaldı. 9 haftalık hamilelikte bebeğinizde kol, bacak ve parmak gibi uzuvlar gelişmeye devam ediyor. Uçlarında dokunma yerleri gelişmiş olan minik parmakları uzamaya başladı. Ayak parmakları geçen hafta perde yapısıyla birbirine yapışıktı. Bu haftadan itibaren parmaklar ayrışmaya başlıyor. Bebeğin omuz ve dirsek yapıları oluşmaya devam ediyor. Bebeğin kıkırdak yapıları giderek kemikleşmeye başladı. Kemik gelişimi eklemlerin gelişimini destekliyor. Bebeğin kafatası daha ideal şekillenmiştir. Boynu giderek daha da belli olmaya başlıyor. Sırtı daha da düzleşti. Burun ucu, burun delikleri, kulaklar daha da belirgin halde gelişmeye devam ediyor. 9. hafta hamilelikte bebeğinizin gözleri hala başın yanında durur, ilerleyen haftalarda ortaya doğru yerleşecektir. Heyecan verici gelişmelerden birine çok az zaman kaldı. Göz kapakları bu hafta açılıp kapanma hareketlerine hazırlanıyor. Bebeğiniz ağzını açıp kapama hareketlerini yapabilir ve başını çevirebilir. Kol ve bacaklarını hareket ettirebilir ama anne adayı bu hareketleri henüz hissetmeyecektir. 9 haftalık bebekte neredeyse tüm organlar çalışmaya başlamıştır. Sindirim sistemi oluşmaya başladı. Karaciğer işlevine başlıyor ve pankreas insülin üretmeye başladı. Bağırsaklar karın içindeki yerlerini almak için harekete geçti. Sizin kalp atışınızın 2 katı olacak halde dakikada 160 ila 180 atış yapan kalbin 4 odası geçen hafta oluşmuştu. Bu hafta ise kalpteki kanın akmasını sağlayacak valfler oluştu. Bebeğiniz artık daha önceleri kan hücreleri sağlayan yol kesesine ihtiyaç duymayacak. Çünkü bu görevi artık kemik iliği, dalak ve karaciğer üstlenecek. Hamilelik 9. haftada bebeğinizin göbek kordonu olgunlaşmaya devam ediyor. Seninle bebeğin arasında yaşamsal destek sağlayan göbek kordonunun işlevini merak ediyor musun? Hemen basitçe açıklayalım. Göbek kordonu bebeğinizin yaşamını sürdürmesi için ona oksijenli kan sağlar. Anneden bebeğin vücuda aktarılan kan pompalama sistemi sayesinde hem bebeğe oksijen ve besin gitmiş olur hem de aynı zamanda bebeğin atıkları da bedeninden atılmış olur. 9 haftalık bebek ultrason görüntüsüne gözleri net bir şekilde görülebilir. Başı her zamanki gibi göğsüne ve karnına doğru durur. Başının biraz daha yuvarlak hale geldiği görülebilir. Üreme organları gelişimini sürdürür. Ancak bebeğin cinsiyeti ultrasonda ayırt edilemez. Bebeğin eklemlerini hareket etmeye başladığını görebilirsiniz. Doktorlar bebeğin cinsiyetini 16. haftadan itibaren daha net görebilirler. Gebeliğin 9. haftasında annedeki değişikliklerden en belirgin olanı rahmin büyümeye devam ediyor olmasıdır. Rahminiz bu hafta orta boy bir portakal büyüklüğüne ulaştı. Hala kasık kemiğinin arasında duruyor. Rahmin büyümesini sağlayan en önemli unsur anne adayının vücudundaki kan dolaşımında meydana gelen artıştır. Hamilelikte özellikle ilk 3 ayda çıkan kanın %25'i rahme ve plasantaya yönlendirilir. Kan hacmin hamile olmadığın döneme göre %50 daha fazladır. Elbette bu miktar kadından kadına değişiklik gösterir. Kan hacmi büyüyen rahmin ihtiyaçlarını karşılamak için ilk trimester döneminde artmaya başlar. Sistemdeki daha fazla kan seni ve bebeğini zararlı etkilerden korur. Ayrıca kan artışı doğumda kan kaybı olduğu için koruyucu olarak görev yapar. Hamilelikte 9. haftada artan kan hacminden dolayı anne adayındaki damarlar daha belirgin bir şekilde görünmeye başlar. Ara sıra burun kanamaları yaşamanıza da neden olabilir. Göğüsleriniz büyük ihtimalle büyümüş, ağırlaşmış ve hassaslaşmıştır. Her ne kadar gebeliğiniz boyunca göğüsleriniz büyümeye devam edecek olsa da 4. ayın sonunda hassaslığı azalmalıdır. Meme uçlarınızın koyu renkli kısmında küçük beyaz çıkıntılar görmeye başlayabilirsiniz. Montgomery bezleri adı verilen bu bezler emzirme süresince meme uçlarınızı nemli tutmak için yağlar üretecektir.
Böbreklerin daha fazla çalışması ve rahmin mesaneye yaptığı baskı sonucu sık idrara çıkma isteğiniz olabilir. 9 haftalık hamilelikte mide bulantısı bazı anne adaylarına yoğun olarak görülmeye devam edebilir. Hamilelikte mide bulantısının sebepleri şunlardır. Hamilelik hormonu olan HCG hormonundaki artış. 13. haftadan itibaren bu hormon yok olacaktır. Bu sebeple pek çok anne adayında bulantılar 13 ila 15. hafta arasında geçer. Kandaki şekerde ani düşüşler olması, bu sebeple sabah aç karnına uyanıldığında mide bulantısı daha fazla olur. Diğer öğünlerden önce de kan şekeri düştüğü için bulantı görülebilir. Progesteron hormonundaki artış mide kaslarını gevşetir ve yiyeceklerin bağırsağa geçişini yavaşlatır. Bu da mide asitinin fazlalaşmasına ve dolayısıyla bulantıya sebep olabilir. Aşırı kusma durumlarında hastaneye yatmanız ve serumla bedeninizdeki su, tuz ve şeker kaybının yerine konması gerekir. Bazen anne adaylarında az miktarda vajinal kanama olabilir. Bu olumsuz bir şey olmayabilir. Ancak yine de doktorunuza mutlaka haber vermelisiniz. 9 haftalık gebelikte beslenmede düzenli şekilde protein tüketimine devam etmelisiniz. Kalsiyum ihtiyacı da bu dönemde çok fazladır. Günlük toplamda 1000 ila 1500 mg kalsiyum içerikli besinler tüketmelisiniz. Eğer süt tüketemiyorsanız peynir, yoğurt veya kefir tüketmelisiniz. Abur cubur, fast food ve şekerli yiyeceklerden uzak durmalısınız. Şeker arzunuzu meyve ile ve doğal şekilde kurutulmuş meyveler ile giderebilirsiniz. İyi yıkanmış salata ve az pişmiş sebze de güçlü birer C vitamini kaynaklarıdır. Hazır ekmekler de dahil paket yiyecekleri satın alırken etiketlerin üzerine dikkatlice okuyun. İçinde koruyucu, palm yağı, aspartam, glikoz şurubu olan yiyecekleri asla tüketmeyin. Mümkün olduğunca organik ve doğal besinler satın alıp tüketin. Hamilelik süresince günlük alışkanlıkların bebeğin gelişimini etkileyen faktörler arasında yer alır. Elbette sen bir hasta değilsin ama artık hayatının gündelik akışı içinde alışkanlıklarını 2 kişilik bir sorumlulukla gözden geçirmelisin. Bebekler vücut sıcaklığını korumak için annelerine güvenir. Eğer sauna, sıcak küvet, kaplıca gibi faktörlerle annenin vücut sıcaklığı yükselirse ve uzun süre öyle kalırsa, bu durumda bebeğin gelişimi sırasında kritik dönemlere rast gelirse bebeğine zarar verebilir. Elektrikli battaniyeler düşük seviyeli de olsa bir elektromanyetik alan oluşturabilir. Gelişmekte olan cenin bu elektromanyetik alanlara yetişkinden daha duyarlı olabilir. Araştırmalar cenin taşıyan bir vücutta gelişen dokuların özellikle mikrodalgaların etkilerine karşı daha duyarlı olduğunu gösteriyor. Mikrodalga fırın dokuları içten ısıtır. Riskleri göze almayarak mikrodalgada ısınmış yiyecekler tüketmemek, çalıştığı ortamlarda bulunmamak hamilelik süresince tercih edeceğiniz bir yol olabilir. Hamilelikte 9. haftada bazı anne adaylarında cilt sorunları ortaya çıkabilir. Bol su içmek, sağlıklı beslenmek ve doğal cilt bakım ürünleri kullanmak cildinizin rahatlamasını sağlar. Duygu durumunuzdaki iniş çıkışların geçici olduğunu hatırlayın. Bebeğinizi her geçen gün büyütüyor olmanın keyfini çıkarın. Cinsel organ bölgesinde koyulaşmaya başlaması 9. haftalık gebelik belirtileri arasındadır. Vajinal akıntılarınız olabilir. Eğer bu akıntı sarı renkliyse, kötü kokuluysa ve kaşıntı yapıyorsa doktorunuza durumu bildirmelisiniz. Çoğu uzman eklemleri zorlamadığı için gebe kadınlar için en iyi egzersizin yüzmek olduğunu söyler. Artık vücudunuzda dolaşmakta olan gevşetici hormon eklemlerinizi gevşetir. Bu sayede doğum sırasında leğen kemiğiniz genişler. Doğum sırasında bu durum size yardımcı olurken bu süre zarfında eklemlerinizi çok fazla zorlayacak egzersizlerden kaçınmaya dikkat edin. Gebeliğin 9. haftasından sonra birçok kadında görülen varis şikayetlerini azaltmak için şunlara dikkat etmeniz önerilir. Uzun süre ayakta kalmamak, otururken ayakları kaldırarak dinlendirmek, gerekliyse varis çorapları kullanmak, hızlı kilo alımından uzak durmak ve günde 30 dakika yorucu olmayan egzersizler yapmak şeklindedir. Hala karnınız çok fazla belirgin değil. Ancak bel çevrenizin gelişmeye başladığını hissediyor olabilirsiniz. Artık daha rahat, hava alan kumaştan yapılmış kıyafetler tercih etmeniz hem daha rahat etmenizi hem de kan dolaşımınızı engelleyerek hamilelikte karşılaşabileceğiniz bazı sorunlardan kaçınmanızı kolaylaştıracaktır. İç çamaşırlarınızı penye ve pamuk kumaşlardan seçin. Sentetik ve naylon ihtiva eden ürünlerden uzak durmaya çalışın. Hamilelikte mide yanması ve hazımsızlık gibi şikayetler de sık görülen belirtiler arasındadır. Eğer ilk haftalarda bu tür rahatsızlıklar yüzünden günlük rutininiz etkilenmeye başladıysa bazı önlemler
öğünler almanız gerekir. Gün içerisinde 5-6 öğün olacak şekilde öğünlerinizi ayarlayabilirsiniz. Bu öğünlerde küçük porsiyonlar halinde yemek yemek sindirim sisteminizi zorlamayarak bu şikayetlerinizin azalmasına yardımcı olacaktır. Aynı şekilde mide bulantılarınız da yemek yemenizi engelleyecek ölçüde devam ediyorsa doktorlarınıza danışıp hamilelikte güvenle kullanabileceğiniz bir ilaç önermesini isteyebilirsiniz. Nane yağı koklamak da hamilelikteki mide bulantılarını azaltmaya yardımcı olan bir yöntemdir. Eğer yeterince beslenemediğinizi düşünüyorsanız ya da beslenme düzeninizle ilgili emin değilseniz hamilelikte beslenme konusunda uzman bir diyetisyene danışabilirsiniz. Aynı zamanda doktorunuzla yaptığı testler sonucu vücudunuzda herhangi bir vitamin veya mineral eksikliği olup olmadığını tespit ederek beslenme düzeninize bazı gıdaları eklemenizi önerebilir ya da kapsül şeklinde tüketebileceğiniz multivitaminlerden kullanmanızı isteyebilir. 9. haftayı da geride bıraktık. Hamilelikle alakalı diğer videolara sonda çıkan kartlardan gidebilirsin. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, yorum yaparak geri dönütler sağlamayı unutma. Bu kanala izlenmeye değer bulup hemen şimdi buradan abone olduğun için teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Her iş nasibine, her nasip ise vaktine esirdir. Zaten vakit geldiğinde bu videolar senin karşına çıkacaktır.